Gel diyorum sana. Ölürüm de gelmem. Durdurun uçağı, iniyoruz. Arzular bir hayal oldu baharımın, gülleri soldu gönlüm, hicran, hasret. Zehretme bana hayatı cananım, elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım, inan ki ben sana yine hayranım. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ilk ışıklarıydı bu dizeler. Daha 16 yaşında bu şarkıyı yazdığında kaderinin de benzer şekilde olacağını kim bilebilirdi ki? El ele intihara kalkıştığı, uzun yıllar süren bir aşk. Tüm bunları bilemezdi elbette. Ama çok büyük başarılar da vardı daha. Koca bir ülkenin en büyük sanatçılarından birine dönüşmek kolay değildi. 6 Aralık 1931'de Bursa'nın Hisar semtinde doğdu güneşimiz. Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek erkek çocuğuydu. Babası kereste tüccarıydı. İlkokul 1. sınıfa başladığımda çelimsiz, zayıf, kırpma saçları böyle platine kesilmiş, tophane yokuşundan uçarcasına kendini bırakan bir çocuktum. Çünkü hemen o yokuşun sonunda ilkokulumuz vardı. Bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. İlk bakışta ufak tefek, çelimsiz bir çocuktu o. Ama derinlerine indiğinizde içinde koskoca bir dünyayı taşıyordu, herkesten habersiz. Henüz ilkokuldayken müziğe olan yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi. Böylece müzikli okul gösterilerinde başrolleri oynamaya başladı. Sanatın onun var olma sebebi olduğunu anlamaya başladığı yıllardı. Bu yüzden ortaokulu bitirdikten sonra babasının da izniyle İstanbul'a gitti ve Boğaziçi Lisesi'ne yazıldı. Sadece sanat alanında yetenekli değildi. Her anlamda adı gibi zekiydi Zeki Müren. Bu yüzden olacak ki liseyi birincilikle bitirdi. Üniversiteyi o zamanki adıyla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde okudu. Burada desen çalışmaları yaptı ve yüksek süsleme bölümünden mezun oldu. Çok yönlü biriydi Zeki Müren. Katabileceği her şeyi katmaya çalıştı kendine. Aldığı süsleme eğitiminin faydasını ise yıllar sonra çıktığı sahnelerde giydiği ikonik elbiselerle alacaktı. Neredeyse tüm kıyafetlerini kendisi tasarladı. En büyük yeteneği olan müzikle üniversiteden sonra haşır neşir olmaya başladı. Dönemin ünlü sanatçılarından solfej ve usul dersleri alarak musiki bilgileri öğrenmeye başladı. 1951'de TRT İstanbul Radyosu'nun düzenlediği bir solfej yarışmasında 186 kişi arasından birinci seçildi. İstanbul Radyosu'nun açtığı ve çok büyük bir jüri heyetinin huzurunda 186 kişiden bir tek benim kazandığım solist sınavına elbette ki başım dönerek girdim. Sendeleyerek çıktım. Sevincim sonsuzdu. Jüri heyetinin gözlerindeki takdiri okuyordum. Adeta başım dönüyordu. Ve bana seans verilecek günü kalbim gümbürdeye bekliyor. Yine aynı sene İstanbul Radyosu'nda canlı bir konser verdi ve bu konser çok beğenildi. Ancak İstanbul Radyosu Anadolu'da çok iyi çekmediği için sesi Anadolu'da duyulmuyordu. Aynı hafta klarnet sanatçısı Şükrü Tunar Müren'i bir plak şirketine götürdü ve Muhabbet Kuşu adlı ilk plağını doldurttu. Bu plakla beraber Zeki Müren Anadolu'da da esip gürlemeye başladı. Bu başarılı plak ve canlı konserlerden sonra radyo programlarında düzenli olarak eserlerini seslendirdi. Bu programlar 15 yıl boyunca devam etti. Aynı zamanda dönemin en meşhur gazinolarından Maxim Gazinosu'nda 11 yıl aralıksız sahne aldı ve böylece dinleyicilerinin kalbinde tahta oturmaya başladı. Bestekarlık, şairlik, ressamlık, icracılık olur da film çevirmeden bırakırlar mı adamı? Bestekarlık, şairlik, ressamlık, icracılık olur da film çevirmeden bırakırlar mı adamı? Hadi Zekicik dedim, ha gayret. Ben de zaten çocukluğumdan beri hevesliyim. Evimde yaptığım 5 yaşından itibaren çocuk müsamereleri bu filmlerin ve tiyatroların ilk provalarıydı. 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmle sinema kariyeri başladı. Büyük bir ticari başarı kazanan bu filmden sonra Son Beste, Berduş, Kırık Plak, Bahçıvan, İnleyen Nameler gibi çok ses getiren filmler geldi. Tüm şarkılarını kendi bestelediği toplamda 18 filmde başrol oynadı. Elbette bunca başarı beraberinde zorlukları da getirmeye başladı. Şöhreti büyüdükçe düşmanları da artmaya başladı. Hatta bir gün sahne almadan önce birileri ilacına kezzap dahi karıştırmaya cüret etmişti. Sonra taklitler, kıskançlıklar, tahrikler,
Sahne arkasındaki giyinme odamda masanın üstünde Mitol isimli burun damlam var. Genizlerim tıkadınca sahneden evvel 2 damla damlatıyorum ve öyle çıkıyorum. O küçük şişenin içine kezzap doldurdular. Güya ben burnuma o Mitol damlasından çekince ses tellerim, Kırık Plak filmindeki tabii o senaryo icabı öyleydi. Ses tellerim zedelenecek ve okuyamayacağım. Ortalık başkalarına kalacak. Hey güzel Allah'ım hey. Bu ne zalimliktir, bu ne vicdandır, bu nasıl namustur, bu nasıl haysiyettir. Sonra tüm bu şöhretin içerisinde derin bir yalnızlık hissine kapılmaya başladı. Hayatının sonlarına doğru etkisini iyice artıracak olan şeker hastalığı nüksetmeye başlamıştı. Binlerce, on binlerce kanayana kadar alkışlayan ellerden sonra bir yatak odası ve 4 duvar, bir ayna, elbette ki yavaş yavaş başlayan bir bunalım, uzun yıllar sonra günde 34 ilaç ve 2 insülin iğnesi ve bununla yaşayan yapayalnız, evet hayret edeceksiniz ama yapayalnız bir Zeki Müren. Hayatındaki zorluklar bunlarla sınırlı değildi. Mesleğe başladığı ilk yıllarda daha sıradan kıyafetler ve saç stilleri taşımasına rağmen ileriki yıllarda kadınsı kıyafetler, saç modelleri ve makyajıyla sahne almaya başlamıştı. Bu da halkta onun eşcinsel olduğuna dair genel bir kanı uyandırmıştı. O dönemde toplumumuz eşcinselliğe karşı oldukça mesafeli olsa da Zeki Müren kendini olduğu gibi kabul ettirmeyi başarmıştı. Ama yine de sürekli gazeteci ve muhabirlerin eşcinsellikle ilgili sorularına maruz kalıyordu. Zeki Müren ise adına yakışır şekilde cevaplar veriyor ve cinsel yönelimine dair hiçbir net açıklamada bulunmuyordu. Her ne kadar ondan duymasak da 18 yıl boyunca en yakın dostu olan Gökçen'in Çakmak verdiği bir röportajda Zeki Müren'in özel hayatına dair çok çarpıcı detaylar verdi. Gökçen'in Çakmak Zeki Müren'e anlattığı bir kitap yazdığını ancak kitabı yayınlarsa kesinlikle hapse gireceğini söylüyor. Nedeni ise kitapta adı geçen dönemin birçok ünlü ismine dair ifşalar geçmesi. Hatta bunların arasında bir başbakan bile varmış dediğine göre. Röportaja şöyle devam ediyor. Zeki Bey çok çapkındı. 18 yıllık dostluğumuz sürecince benimle özel yaşamına dair o kadar anısını paylaştı ki kesinlikle isim veremem ama bir başbakanla bile birlikte oldu. Bu sır benimle birlikte gömülecek. Kitapta o kadar çok isim geçiyor ki örneğin Zeki Müren'in hala hayatta olan çok ünlü bir kadın popstarını nasıl dövdüğünü anlatıyorum. Zeki Bey kendi erkek sevgilisiyle o popstarı otel odasında basıyor. 2 tokat sevgilisi Mustafa'ya atıyor. Ünlü popstarımız da saçlarından tutuyor. 2 tokat da ona atıyor. Ağzı kanıyor popstarımızın. Gökçen'in Çakmak röportajda Zeki Müren'le Bülent Ersoy arasındaki gerilimi de detaya girmeden doğruluyor. Ankara'daki bir saunada çıkan bir kavga olduğundan bahsediyor. Bu kadar çalkantının, şöhretin, hüznün ve yalnızlığın arasında büyük bir aşka tutuluyor batmayan güneşimiz. Öyle ki onu aşkını anlatırken dinlemek bile insanda büyük bir sevgi uyandırıyor. Evet, ben 61 yılında uhrevi diyebileceğim bir aşk yaşadım. 8 sene sürdü. Çok büyük bir dostluk, çok büyük bir duygu, menfaate dayanmayan en temiz hislerle dolu günler ve yıllar ve ondan sonra yine hala yaşıyorum galiba. Böyle anlatıyor aşkını isim vermeden. Raki Dikici o ismi yazdığı kitapta açıklar. Kendisi bir subay. Kürşat Bey. Çocukluğundan beri subay olmak onun idealidir. Büyüdükçe her basamağı rahatlıkla atlayarak idealine ulaşır. Uzun boylu ve oldukça iyi görünümlü birisidir. Kız arkadaşı bulmakta da hiç zorlanmamıştır. Hatta bu yüzden adı çapkına çıkar. Üst teğmen olduktan sonra ailesi onu evlendirmek ister. Ama o aşık olmadan evlenmek istemez. İyi bir ailenin evladı, son derece düzgün bir insandır. Ama bir zaafı vardır. O da Zeki Müren'in sesine aşık olması. Bu yüzden onunla tanışmak bir saplantı haline gelir. Bunun için de her şeyi yapar.
Araştırır, soruşturur ve bir gün Zeki Müren'in gittiği hamamı öğrenir. Hamama saatler öncesinden gelip Zeki Müren'i bekler. Nihayet gelince de gidip kendisini tanıtır. Zeki Müren onu görür görmez o kadar beğenir ki anında aşık olur. Ancak böyle bir aşk Kürşat Bey'in aklına bile gelmediği için, o çok sevdiği sanatçıyla tanışmış olduğu için çok mutludur sadece. Başka bir zaman için tekrar sözleşirler. Buluşmalar ardı ardına sürer ve ikilinin aşkı da gittikçe büyür. Hep Kürşat Bey'in geleceği saati bekler Zeki Müren. Olur da biraz gecikirse hemen meraklanır. Acaba başına bir şey mi geldi? Acaba hayatında bir kadın var da beni mi kandırıyor diye evde dört döner. Bir röportajında şöyle bahseder aşkından Zeki Müren. Allah bana bir daha böyle bir aşk nasip etmesin. Çünkü bu kalbim dayanamaz aşkın öylesine. O günlere dönüp düşünüyorum da o nasıl bir çileymiş. Acılı bir yemek gibi der. Bu aşk öylesine acı vermiş olacak ki Kürşat Bey'le birlikte intihara bile kalkışırlar. 18 yıllık dostu Göksen'in Çakmak şöyle anlatıyor olayı. Her ikisi de hayatlarını bu şekilde sürdürmelerinin mümkün olmadığını düşünerek mutluluklarını rahatça yaşayamadıkları gerekçesiyle intihara karar veriyorlar. Şile'de arabayı uçuruma doğru sürüyorlar ve son anda frene basıyorlar. İntihar gerçekleşmiyor. Yıllar yılları kovalıyor ve Zeki Müren yavaş yavaş kabuğuna çekiliyor. Şeker hastalığının iyice nüksetmesiyle beraber artık İstanbul'dan daha sakin bir yerde yaşamak istiyor. Böylece kalan yıllarını geçireceği Bodrum'a taşınıyor. Kendini dinlemek olarak ifade ediyor bu yılları. Hastalığı ise korku verici boyutlara ulaşmaya başlıyor. Çok sevdiğim doktorlarım bana ebedi bir arkadaş takdim ettiler. Bu dostun adı insülin idi. Meğer ben şeker hastasıymışım. 1991'de devlet sanatçısı seçilen Batmayan Güneşimizi 1996 yılında bir tören sırasında kalp krizinden kaybediyoruz. Ardında 600 aşkın plak, nice duygu, nice dostluk ve bir kişiyi bırakıyor. Gömülmeden bir gece önce Bursa morgunda bir ziyaretçisi onu son yolculuğuna uğurlar. Eski aşkı Kürşat Bey ve oğlu. Kürşat Bey Zeki Müren'i alnından öper ve aşkını sonsuza kadar gömmüş olur. Ve bu film yolu kader çizgimde bir parlak olduğu kadar da virajlı ve engebeli olan bir yoldu. İnsanüstü bir güçle hem akademi son sınıfı pek iyi dereceyle bitirip hem de geceleri film çevirdiğim günlerde evimin merdivenlerini daha o yaşta zor çıktığımı hatırlıyorum. Hepsi halk içindi. Beni yaratan, beni yaşatan halk içindi. Hepsine helal olsun. Candan helal olsun. Hep derler ya dünyaya onun gibi biri bir daha gelmez diye. Ülkemizde yaşamış sanatçılar arasında bu lafı en çok hak eden isim belki de Zeki Müren. Sadece sanatıyla değil, istediği hayatı cesur bir şekilde kimseye eyvallah demeden yaşaması belki de onu en efsane kılan özelliği. Batmayan sanat güneşimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz.